Bir hayalin var mı? Uğruna ölebileceğin bir hayal. Peki soruyu değiştiriyorum. Uğruna öldürebileceğin bir hayalin var mı? Hepimiz kahramanların fedakarlık yapmasını severiz. Ama ya o fedakarlık kendi canından değil de seni en çok sevenlerin canından yapılıyorsa? Berserk evreni bize anime tarihinin en büyük travmasını, en büyük ihanetini yaşattı. Ama bazıları hala diyor ki Griffith yanlış bir şey yapmadı. Gerçekten öyle mi? Arkadaşlarını iblisleri yemeden, tecavüz eden, dünyayı karanlığa boğan bu adam aslında insanlığı kurtaran bir mesih miydi? Yoksa sadece narsist bir şeytan mı? Selamlar millet. Ben Kras. Bugün ahlaki pusulanızı parçalayacak o konuya giriyoruz. Işığın Şahini Griffith'e. Şahin takımının trajedisi ve Eclipse gecesini konuşacağız. Bu videoda iyi ya da kötü yok. Sadece hırs ve onun altında ezilen cesetler var. Hazırsanız cehennemin kapılarını aralıyoruz. Çünkü nedensellik böyle emrediyor. Bu video Berserk mangasının tamamından ağır spoilerlar ve serinin doğası gereği şiddet, cinsellik ve psikolojik travma üzerine felsefi tartışmalar içerir. Eğer Berserk'i okumadıysanız veya Eclipse sahnesini henüz görmediyseniz ruh sağlığınız için videoyu şimdi kapatın. Ama ben gerçeği ne kadar çirkin olursa olsun görmek istiyorum diyorsanız devam edelim. Bu uyarıya rağmen hala buradaysanız Berserk'in karanlık dünyasına girmeye hazırsınız demektir. Bu videonun YouTube'un derinliklerinde kaybolmaması ve devasa emeğin karşılığını bulması için beğeni butonunu şimdiden parçalayın. Ve size uyarıyorum. Griffith'in neden haklı olabileceğini ve neden affedilemez olduğunu anlayabilmeniz için bu analizi son saniyesine kadar tek bir anı bile kaçırmadan izlemeniz şart. Aksi takdirde göreceğiniz tek şey yüzeysel bir kötülük olur. Şimdi tarafınızı seçin ve yorumlarda savaşı başlatın. Griffith bir kurtarıcı mı yoksa şeytan mı? Griffith'i anlamak için onun bir kötü adam olarak doğmadığını, bir hükümdar olarak doğduğunu kabul etmeliyiz. Altın Çağ arkında gördüğümüz Griffith karizmatik, zeki ve vizyonerdi. İnsanlar ona çekiliyordu. Çünkü o kimsenin sahip olmadığı bir şeye sahipti. Mutlak bir rüya. Kendi krallığını kurmak. Ama Griffith'in felsefesinde ölümcül bir hata vardı. O meşhur Çeşmebaşı konuşmasını hatırlayın. Benim için bir adamın arkadaşım olması için bana eşit olması gerekir. Bu söz Guts'ın ve bizim kalbimizi kıran ilk çatlak oldu. Griffith Şahin takımını seviyordu. Evet, ama onları bir arkadaş olarak değil, hayaline giden yolda döşenen taşlar olarak seviyordu. Onun için Casca, Judao, Pippin hepsi harcanabilir kaynaklardı. Bu Machiavellizmin zirvesidir. Griffith'e göre eğer hayalin için her şeyi feda etmeye hazır değilsen o hayali hak etmiyorsun demektir. Griffith'in düşüşü Guts'ın onu terk etmesiyle başladı. Çünkü Guts, Griffith'in eşiti olmak istedi. Ama Griffith ilk kez sahip olduğu bir oyuncağı kaybeden şımarık bir çocuk gibi davrandı. Ve hayatının hatasını yaptı. Prenses Charlotte ile yattı, yakalandı ve o korkunç işkence yılı başladı. Bir yıl boyunca dili kesildi. Derisi yüzüldü. Tendonları koparıldı. O ilahi güzellikteki adam kendi dışkısında yaşayan bir et yığınına döndü. İzleyici olarak bu noktada Griffith'e acıdı. Çünkü o uçmak için doğmuştu ama kanatları sökülmüştü. Guts onu kurtardığında Griffith artık kılıç tutamıyordu. Yürüyemiyordu. Konuşamıyordu. Geriye kalan her şey o devasa egosu ve hayaliydi. Ve bir de boynunda taşıdığı o lanetli yumurta. Behelit. Ve işte o an anime tarihinin en travmatik sahnesi. Güneş karardı. Behelit ağladı ve Tanrı'nın eli belirdi. Onlar Griffith'e bir seçim sundular. Bu zayıf bedende çürüyüp gidecek misin? Yoksa hayalini gerçekleştirmek için seni seven herkesi çok değer verdiğin Şahin takımını kurban edecek misin? Griffith'in cevabı insanlık tarihinin en büyük bencilliğiydi. Adaka diyorum. O an Griffith arkadaşlarına ihanet etmedi. O an Griffith kendisi oldu. O hep buydu. Cesetlerden bir dağın tepesine tırmanmak. Eğer orada durup arkadaşlarını kurtarsaydı o güne kadar ölen binlerce askerin ölümü boşa gidecekti. Griffith batık maliyet yanılgısının kurbanı oldu. Zaten binlerce kişi öldü. Hayaline ulaşmak için 100 kişi daha olsun ne fark eder dedi ve Femto doğdu. Judao'nun son sözleri
Pippin'in parçalanışı, Gaston'un kafasının patlaması. Bunlar sadece ölüm değildi. Bunlar Griffith'in krallığının temel taşlarıydı. Griffith arkadaşlarının kanıyla kendine bir taht yaptı. Şimdi Griffith yanlış bir şey yapmadı diyenlere sesleniyorum. Eğer Griffith sadece arkadaşlarını feda edip Femto olsaydı bunu ambiyans ve hırs diyerek felsefi olarak tartışabilirdik. Ama Gus'ın gözünün içine bakarak Casca'ya yaptıkları, işte o an Griffith bir kral olmaktan çıkıp kompleksli bir zavallıya dönüştü. O tecavüz bir arzu veya zevk eylemi değildi. O Gus'ı ruhsal olarak yok etme eylemiydi. Gus, Griffith'in sahip olamadığı tek şeydi. Onu terk eden, ona eşit olan tek adam. Griffith, Gus'ın en değer verdiği şeyi kirleterek ben hala senin üstünüm, senin sahibinin mesajını verdi. Bu saf kötülüktür. Burada hiçbir yüce amaç, hiçbir krallık hayali yoktu. Sadece kıskançlık ve nefret vardı. Bu yüzden Griffith asla affedilemez. Ama Berserk'in dehası şurada. Griffith dünyaya geri döndüğünde bir tiran olarak değil, bir kurtarıcı olarak geldi. Falconia şehrini kurdu. Dışarıda dünya iblislerle, savaşlarla, hastalıklarla boğuşurken Falconia'da barış vardı, refah vardı, güvenlik vardı. İnsanlar ona ışığın şahini diye tapıyorlardı. İşte Miura'nın bize sorduğu o korkunç soru. Eğer bir kişi milyonlarca insana cenneti getirecekse 100 kişiyi vahşice katletmesi meşru mudur? Faydacılık felsefesine göre Griffith doğru olanı yaptı. Dünyayı birleştirdi. Ama Guts'ın acısını, Casca'nın delirişini gördüğümüz için bu cennetten tiksiniyoruz. Falconia'nın beyaz duvarlarının altında Şahin takımının çürüyen cesetleri ve kanlı nehirler var. Griffith yalan üzerine kurulu bir ütopya yarattı. Sonuç olarak Griffith ne tam bir şeytan ne de tam bir kahramandır. O insan hırsının ulaşabileceği en uç noktadır. Hepimizin içinde bir Griffith vardır. Hepimiz başarılı olmak için yükselmek isteriz. Ama çoğumuz arkadaşlarımızı feda edecek o son adımı atmayız. Griffith attı. Rickert'in Griffith'e attığı o tokat. O tokat hepimizin isteğine tercüman oldu. Griffith bir tanrı olabilir. Dokunulmaz olabilir. Ama o tokat ahlaki olarak ne kadar aşağılık olduğunu yüzüne çarptı. Peki sizce bir hayal insan hayatından daha değerli olabilir mi? Falconia'da güven içinde yaşamayı mı seçerdiniz? Yoksa Gus gibi karanlıkta ama onurlu bir şekilde savaşmayı mı? Yorumlarda tarafınızı seçin. Berserk'in o karanlık dünyasından çıkıp gerçekliğe dönerken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ne kadar karanlık olursa olsun mücadele edenler asla yalnız değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.